Selam. Bugün bu görmüş olduğunuz Harry Styles cardigan hırka yapımını göstereceğim sizlere. Biraz orijinalin dışına çıktığımı söylemem lazım. Yani biraz kendime göre kolaylaştırdım işleri ve daha derli toplu olmasını istedim. Bu yüzden de biraz şablonun dışına çıktım. Kendi şablonum oluştu. Ama bu anlattığım şekilde yapıldığında herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Çok zor bir hırka değil açıkçası. Örmesi çok zor değil. Sadece vakit alan bir hırka. Onları da göze alarak başlamanızı tavsiye ederim. İplerin ne kadar gittiğini, ne kalınlıkta ip kullanabileceğinizi, hangi şişleri kullanabileceğinizi vesaire vesaire her şeyi zaten videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Üstüne bir de kendi şablonumu ekleyeceğim, orijinal şablonu ekleyeceğim. Aradığınız her şeyi videonun açıklama kısmında aşağıda bulabilirsiniz. Hırka yapımına geçmeden önce abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi şablonu anlatmakla başlayayım öncelikle. Ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz bunları göstermiş olayım. Şimdi bu bizim arka kısmımız, arka şablonumuz ve şu kısımlar tamamen arkayı oluşturan ölçüdür. Yani toplam ölçüyü belirlerken siz her bir kareyi ben 18'er santim yaptım şurada. Şuraları da 28 santim yaptım ama bunun 14'lük kısmı arkanındır. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Karelerinizi belirleyebilirsiniz. Sonrasında ne yapıyorum? Şu şekilde öreceğim bu arada. Mesela turuncudan başladım ben örmeye. Turuncuyu ördüm. Arkasına ipim yani kesme yapmadan, şurayı kesmeden yeşile, yeşilden siyaha, siyahtan sarıya geçtim. Sarıyı kestim. Sonrasında sarıyı ördüm. Siyah, kırmızı, turuncu bu şekilde dik dik örüyorsunuz. Sonra da bu ördüğünüz sütunları birleştirip bunu elde ediyorsunuz. Yani her bir kareyi ayrı ayrı örüp birleştirmiyorsunuz. Sütun sütun örüyoruz bu hırkayı. Sonra da her bir renk için bir model belirliyoruz. Mesela ben işte turuncu için haroşa belirlemişim. Yeşil için ikili pirinç de deniyor, yosun da deniyor. Onu belirlemişim. Siyah için pirinç belirlemişim. Sarıyı düz ördüm. Kırmızıyı böyle yalancı lastik dedikleri bir model ördüm. Bunların hepsini zaten tek tek göstereceğim. Öncelikle her bir rengin bir modeli var. Yani bir sarıyı haraşo örüp bir işte turuncuyu haraşo örmüyoruz. Turuncuları hep haraşo örüyoruz. Pirinçleri hep siyahları hep pirinç örüyoruz mesela. Böyle ilerliyor. Ha keyif sizin değil mi? İstediğinizi yapabilirsiniz tabii ki. İsterseniz karışık da örebilirsiniz. İsterseniz hepsini haraşo, isterseniz hepsini düz de örebilirsiniz. Böyle yapanlar da var. Tabii ki daha kolay oluyor. Bu işin biraz en yorucu kısmı da sürekli model değiştiriyor olmak. Yani mesela burada işte düz örmeye alışıyor eliniz, pirince geçiyorsunuz. Pirinç örmeye alışıyor eliniz, işte bu kırmızının modeline geçiyorsunuz vesaire. Eliniz tam alışmışken model değiştiriyorsunuz. Bu birazcık tabii ki insanı zorlayan bir unsur yani bu hırkada. Hırkanın dediğim gibi örmesi zor değil. Sadece vakit alıyor. Yani çok uzun vakit ayırmanız lazım bunu örmek için. Sabır gerektiriyor birazcık da. Ama örmesi zor değil. Yani dümdüz örüp çıkıyorsunuz. Başka bir şey yok. Sadece şuralarda ufak kesimler yapıyoruz. O kadar yani. Başka bir şey yok. Dediğim gibi şu kısım sadece arkamız olacak. Oversize bir kıyafetinizi ölçüp ona göre ölçünüzü belirleyebilirsiniz. İsterseniz örmeye başlayalım. Yavaş yavaş ben de size hem anlatayım hem göstereyim. Hadi başlayalım. Şişi bu şekilde tutuyorum. Önce bu taraftan, sonra diğer taraftan şişi geçirip ilmek atıyorum. Bu şekilde 18 santim olana kadar ilmek atacağım. Bende 31 ilmek oldu. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani 18 santim sizin ipinizin kalınlığında kaç ilmeğe denk gelecekse o kadar ilmek atarsınız. Turuncuları haraşo örüyorum. Haraşo nasıl örülür? Hemen onu da göstereyim. Her sırayı aynı taraftan dümdüz öreceğim. Yani arkadan örüyorsanız hep arkadan devam edeceksiniz örmeye. Önden örüyorsanız hep önden örmeye devam edeceksiniz. Bu şekilde 18'e 18'lik bir kare elde edene kadar öreceğim.
sıra bitti. İkinciye geçiyorum. Birinciyi boşaldım. Arkadan örüyorum. Haroşa bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burayı 18'e 18'lik bir kare yapıp geliyorum. 18'e 18'lik bir kare elde ettim. Şimdi diğer renge geçiyorum. Bu kısmı diğer renge başladıktan sonra kesmek daha mantıklı. Ben kesmek zorunda kaldım. O yüzden bu şekilde. İlk ilmeği renk değiştirdiğim için örüyorum ve turuncu iple yeşil ipi birbirine bağlıyorum. Sonra da aynı haroşaya devam eder gibi bu sırayı yeşille örüyorum. Renk değiştirdiğimde başladığım başlangıç ipi bu tarafta. Buna da dikkat edebilirsiniz. Hep aynı tarafta olursa renk değiştirirken doğru olur. Bu şekilde devam edip bu sırayı yeşille öreceğim. Tüm sıraya yeşili geçirdim. Şimdi modeli koymaya başlıyorum. Yosun modeli diyorlar sanıyorum ki buna. İlkini örmediğim için aldım. Sonra ipimi arkaya getirdim. Bunu arkadan ördüm. Geçirdim. Diğerini, sıradakini önden ördüm. Arkadan ördüm. Önden ördüm. Arkadan ördüm. Sıra sonuna kadar bir arkadan bir önden örerek sırayı tamamlayacağım. Şimdi ikinci sıraya geldim. İkinci sırada yine şu ilmeği örmeden alıyorum başlardaki ilmekleri zaten. Şimdi bakıyorum bu önden mi örülmüş, arkadan mı örülmüş? Önden örüldüyse yine önden örüyorum ikinci sırayı. Yani birinci sırayla birebir aynı yapıyorum ikinci sırayı da. Arkadan örüldüyse arkadan örüyorum. Önden örüldüyse önden örüyorum. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Mesela bu önden örülmüş birinci sırada. Yine önden öreceğim. Bu arkadan örülmüş. Yine arkadan öreceğim. Böyle böyle ikinci sıramı da tamamlıyorum. Şimdi gelelim üçüncü sıraya. Üçüncü sırada da ne yapacağım biliyor musunuz? Gene şu ilkini alıyorum örmeden. Üçüncü sırada, ikinci sırada arkadan örülmüş bakıyorum. Önden örüyorum. Bu önden örülmüş. Arkadan örüyorum. Arkadan örülmüş. Önden örüyorum. Öremedi. Yine aynen bir arka bir ön devam ediyorum ama ikinci sırada örüş yerlerinin tersine örüyorum bu sefer. Önden örüldüyse arkadan, arkadan örüldüyse önden örerek sıramı tamamlayacağım. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada da yine baştakini örmeden alıyorum ve ikinciyi nereden örüldüyse ön sırada oradan öreceğim. Şimdi bu arkadan örülmüş. Arkadan örüyorum. Önden örülünce önden örüyorum. Arkadan örüyorum. Önden, arkadan. Bu şekilde model ortaya çıkmış olacak. Tüm bu 4 sırayı tekrarlaya gideceğiz yani kare olana kadar. Size tavsiyem bir oturuşta bu kareyi bitirmeniz. Yoksa insanın aklı çok karışıyor, bırakıp elinden bırakıp bir süre sonra tekrar örmeye başladığında önde mi kalmıştım, arkada mı kalmıştım, önden mi öreceğim, aynısını mı öreceğim, farklısını mı öreceğim? İnsan bayağı şey yapıyor yani.
Yeşil de bittikten sonra siyahı da aynı turuncudan yeşile geçerken geçtiğimiz gibi ipe geçirdim siyahı da, şişe geçirdim siyahı da. Şuna dikkat etmeniz lazım fakat yalnız burada mesela yeşilin şu sıra arkadaysa gene arka tarafta olsun. Yani hani aynı tarafta olsun. Buna dikkat ederek siyaha geçin. Burada da pirinç yapacağım. Bu sırada da hemen pirincin de nasıl olduğunu kısaca anlatayım. Burada da gene ilk ilmeğimi örmeden ikinciye alıyorum. Bunu önden ördüysem diğerini arka taraftan örüyorum. Şimdi bunu önden, bu şeye çarpıyor. Bu biraz rahatsız edici. Arkadan, önden, arkadan. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Şimdi siyahın ikinci sırasını örerken de önden ördüklerimi arkadan, arkadan ördüklerimi önden öreceğim. Yani buna benzer ama iki sırada bir değil, her sırada değiştireceğim örüş sıramı. Tam birbirlerinin zıttını yapa yapa yükseleceğim. Tam bir kare olduğunda da bitirmiş olacağım. Şimdi yine bunu alıyorum. Birinciyi örmedim. Şimdi bunu önden arkadan örmüşüm. Önden örüyorum. Bunu önden örmüşüm. Arkadan örüyorum. Böyle tam zıttını yapa bir kare oluşturacağım. Siyahı da bitirdikten sonra sarıya geçtim. Sarıyı da gördüğünüz gibi taktım. Aynı turuncudan yeşile geçtiğimiz gibi. Bunu tekrar göstermeyeceğim. Şimdi sarıyı öreceğiz. Ancak sarıda şöyle bir farklılık var. Boyun oyuntusunu oluşturduğumuz için tam bir kare değil de biraz daha kısa öreceğim. 18'e 18 değil de yani 15 santim uzunluğunda yapıp bu sütunu bitireceğim. Yani burası kare olmayacak. Tam biraz daha kısa olacak. Burayı da dümdüz öreceğim. Düz örgü yapacağım. Bir önden öreceğim. Bir arkadan öreceğim. Bir önden öreceğim. Yani bir sıra önden öreceğim. Bir sıra arkadan öreceğim. Bu sırayı hiçbir şey yapmadan dümdüz bu taraftan örüyorum. İkinci sırayı da arkadan öreceğim. İlk baştakini örmüyorum. Dümdüz arkadan öreceğim, yani bir şey yok. İşte burası dümdüz böyle örgü olurken arkası da bu şekilde olacak. Sıra sonunda görüşürüz. Bitiriyorum. Bunu şişle de bitirebilirsiniz. Ben tığ ile bitireceğim inşallah. Örüyorum. Bunun içinden kaydırıyorum. Örüyorum. Bunun içinden kaydırıyorum. Bu şekilde kapatacağım tüm sırayı. Bitirdim. İpimi de buradan kesiyorum. Hayırlı olsun. Birinci sıra bitmiş oldu. Tüm sütunu örmüş oldum. Şöyle kameraya sığsın diye biraz topladım. Şimdi şöyle göstereyim. Şu sütunu örmüş olduk. Turuncu, yeşil, siyah, sarı olan sütunu bitirmiş oldum. Şimdi şu sütuna geçeceğim. Şimdi bu sütuna geçiyorum ama aynı şeyleri yapacağım yine. Kareler öreceğim. Ve şurada sadece şu noktada bir kesim işlemim var. Şu yaka kısmını oluşturmak için. Orayı yaparken çekeceğim. Dediğim gibi ben yine ara ara geleceğim ama zaten tekrar her şeyi göstermeye gerek yok. Ve şuraların kesim noktasını gösterir. Arka tarafı tamamlamış oluruz. Aynı hizadalar ve ipim bu tarafta. Yani keseceğim tarafta bıraktım. İkisinin de
Şöyle göstereyim. Ön yüzleri önümde duruyor şu anda ve ipim de bu tarafta. Buradan keseceğim. Ne kadar keseceğim? Her sırada 3 tane keseceğim diye planladım. İnşallah planladığım gibi gider. Toplam 9 tane keseceğim. Bunu siz karenizin büyüklüğüne göre 8, 7, 6 diye de 2 sırada kesebilirsiniz. Tek sırada kesebilirsiniz. Aynı bitirir gibi kesme dediğimiz olay. Şimdi keserken tığla kesmek benim daha kolayıma geliyor. Bunu örüyorum. Bunun içinden geçiriyorum ördüğümü. Sıradakine geçiyorum. Bunu örüyorum. Ördüğümü bunun içinden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum. Ördüğümü bunun içinden geçiriyorum. Ve artık tığa geçelim. Şişe geçelim. Burayı normal gidip geleceğim sonuna kadar. Şimdi şu bir tane kalana kadar ördüm. Ters çeviriyorum. Gittim geldim yani. Sonra şu şişi bir çıkarayım. Kesmeye başlayacağım yine. Buna tığımı takıyorum. İpi arkaya. Ve bunu ilk ilmeği bu ilmeğin içinden kaydırıyorum. Burası böylece biraz daha keskin bir geçiş değil. Böyle oval bir geçiş. Şöyle oval bir geçiş olacak. Bu birinci kesişimiz oluyor. Onu bir kabul edeceğim. Sonra bunu örüyorum. Yine aynı. Demin kestiğim gibi. Kesiyorum yani. Yine bunu ördük. Burayı da kestim. Gene bir gidip geliyorum hemen. Şu sırayı bir örüp geleceğim. Yine burada bir şişimde bir tane örmeden bıraktım. Çeviriyorum. Yine tığa geçiyorum. Tığ alıyorum elime. Ve şu ilkini hiç örmeden alıp bu ilmeğin içinden kaydırıyorum. Bu birinci kesişimiz oluyor. Şununla 2 etti. Şu da 3 etti. Böylece şuradaki oyuntuyu vermiş olduk gördüğünüz gibi. Bir kere daha gittim geldim ve artık tamamen bitiriyorum burayı da örerek. Çok sıkı kesmeyin. Tığla keserken o sıkıntı oluyor. Yani biraz tığ ince ise onu ayarlayamıyorsun. Ona dikkat ederseniz gerisi sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Burayı da bu şekilde keseceğim. Şimdi şu aşamadayım. Şu yakayı kestiğim gibi aynı bu taraftan da kesmeye başlayacağım. Kesmeyi böyle ayarlamanız lazım. Burası bu taraftan kesilecek. Burası da buradan keseceğim. Şununla şu aynı boya geldiğinde kesmeye başlıyoruz. Şimdi şunları bir kaldırayım. Yine 3-3 keseceğiz. Şimdi yine bir tane alıyoruz. Şöyle örerek kesiyorum. Şunları biraz uzatın. Tığ ile keseceksiniz. Yani ben tığ ile kesmeyi seviyorum. Sizi bilmem. 2 oldu. Şu da 3. 3 tane kestim. Gidip gelip bir daha keseceğim şimdi. Aynı şekilde pirinç devam ediyorum. Yani pirinç öreceğim yine. Bir değişiklik yok. Ördüm geldim, sadece bir tanesi hariç. Şimdi bunu çeviriyorum. Ve
Şu birinciyi, şunu da alıyorum. Bunun içinden kaydırıyorum. Şimdi 2 tane daha keseceğiz. Yine aynı şey yapacağım. Bir kere gidip geleceğim. Son üçlüye geldik. Burada 3 kesmiştik. Burada 3 kesmiştik. Bir 3 daha kesiyorum şimdi. Ve bu işi şimdi 2 tane daha kesiyorum. Bu şekilde kestik. Sonra da keser diğer parçaya geçerim. Son parçamı da bitirdim yani. 1 bunu örmüştüm, 2 bunu ördüm, 3 bunu ördüm. Şimdi ördüğüm bu uç parçayı birleştirdim. Yere geçtim, daha rahat gösterebilmek adına yere serdim. Bu üç parçayı birleştirdim. Şimdi bu kenarlarda gördüğünüz yan kısımları yapacağım. Orijinal şablon aslında bu şekilde değil. Ön ve arka olarak örülmüş, sadece yanlar yok şablonda. Ben omuzları daha güzel dursun, işte bedeni daha rahat sarsın düşüncesiyle böyle bir tasarım oluşturdum. Toplam genişliği bu yan tarafların en alt kısımları 26 santimetre. İkinci parçayı ördükten sonra üçüncü parçanın ortasında kol yuvası açıyorum ve ikiye ayrılmış bir şekilde üçüncü ve dördüncü parçayı tamamlıyorum. Ve verev bir şekilde de keserek bitiriyorum. Ve 31 ilmekti. Burayı 50 ilmek başladım. Ve şöyle aslında bu hırkanın yan tarafını oluşturacak bu şekilde. Ona göre ayarladım. Dümdüz çıkmadım. Şuraya bir yuva açtım. Buraya kolu gireceğiz. Şöyle yaptığımızda tam bu araya kol gelecek. Tam bu araya kol gelecek. Bu şekilde bunu da bu tarafa dikeceğim. Aynı şekilde bunun tam tersini bu tarafa yapacağım. O da böyle olacak. Bunları şöyle verev kestim. Yani şöyle yaptığımızda şöyle ikisi birbiriyle örtüşecek şekilde ve şu şekilde verev kestim. İkisini de bu tarafa, bu tarafa verev. Böylece omuzun o düşüklüğünü de bunlar sağlamış olacak. Kola geçişi daha hoş görünecek. Yoksa böyle dümdüz kestiğimizde oradaki omuzu kaldıramayız yani orayı. O yüzden böyle bir şey kestim buraya da. Zaten bunların şablonlarını ayrıntılı biçimde aşağı ekleyeyim. Şimdi şu jakarı nasıl ördüğümüzü göstereceğim. Buranın en altına jakar gelecek. Hemen 50 tane başlıyorum. Şu tarafı örmek için geliyorum. Şimdi şu jakarlı kısmı yapacağım. Şuraya jakarlı deniyor. Bu jakar demek aslında desenli demek diyebiliriz. Yani eğer böyle çift renk, 3 renk, 5 renk kullanıyorsanız bunlara jakarlı model deniyor. Orijinal şablonda da bunun şablonu da ayrıca verilmiş. Ben de aynısını uyguladım. Sadece nasıl uygulayacağımı göstereceğim. Girdim. Şunu aynısını yapacağım. 50 tane başlangıç yaptım. 2 sırada ördüm bunu. Şimdi başlıyorum o jakarlı modeli koymaya. Şimdi önce 6 tane düz öreceğim. Şimdi 6 tane ördüm. Siyahımı da elimi şuraya açayım. Bunu siyah öreceğim. Bu ilmeği siyah ördüm. Ve şuradan bunu bağlıyorum. Şimdi ilk ilmeği koydum. Yine 6 örüyorum. Sadece burada bir trik ipucu bir şey göstereceğim yani. Onun için göstereyim. Yoksa yukarıda şuradaki aynı modeli koyacağım yani. Oradaki sıralamaya göre kaç kırmızı kaç şey yaptığımı gösterecek. Şimdi göstereceğim trik şu. Şu üçüncüyü de öreyim.
Şimdi 6 tane de bir gördüğünüz gibi bana siyah koy diyor ilk başlangıç sıramda. Ama 6 tane de bir şöyle koyarsam, şuraya koyacağım ta. Burada kocaman bir siyah ip koymuş olacağım yani. O yüzden odaklayamıyoruz. O yüzden şimdi siyahı alıp ta buraya böyle arkada kocaman sallanmasındansa. Şimdi 3 tane ördüm. 4.'yü örerken siyahı şöyle koyuyorum. Tamam mı? Sonra kırmızıyı örüyorum. Böylece siyah buradan geçmiş oldu. Önde bir belirtisi yok. Ama arkada öyle uzun bir şey de vermemiş oldu. Şimdi 4 ördüm. 5 6'yı ördüm. Şimdi siyahı örüyorum. Şimdi tekrar kırmızı. Şimdi tekrar gösteriyorum. 3 tane ördüm kırmızıyı. 4.'yü örerken siyahı alıyorum. Üstünden geçiriyorum. Şöyle yapıyorum. Ve kırmızıyı örüyorum. Böylece siyah oraya takılmış oluyor. Çok uzun mesafelerde kalmamış oluyor. Bunu yukarıda kırmızı için yapabilirsiniz. Yani mesela 6 tane 6 tane siyah ördüğümüz, bir tane kırmızı ördüğümüz yer var, bunun tam tersi. Orada da tekrarlayabilirsiniz kırmızı için. Arkası da böyle bir sürü ip geçişlerinin olduğu bir yer olacak yani buranın. Ben şimdi bunu yaparken aralarına modeller bittikçe 2'şer sıra düz kırmızı ördüm. Bir gittim geldim yani tekrar. İsterseniz hemen tekrar aynı modele tekrar başlayabilirsiniz. Ama bunu örmek aşırı uğraştırıcı. Yani sürekli modele bakmak zorundasınız. O yüzden ben biraz uzasın yani. Bunu 2 sırayı örmesem muhtemelen bir model daha en azından koymaya başlardım. Öreceğim. Şuradaki 3. rengi örerken şu kesme yerine gelince tekrar görüşeceğiz. Şimdi şu kesme yerindeyim. Tam olarak şöyle göstereyim. Şu kesme kısmını yapacağım burada. Şimdi burada toplam 50 tane ilmeğim var. Burada 20 yukarı çıkacak kısımlar, 20 ilmek yukarı çıkacak, 20 ilmek yukarı çıkacak, 10 ilmeği de aradan keseceğim. Önce şuradan bir 20'yi örüyorum. Şimdi toplam 20 tane buraya ördüm. 20 tanesini ördüm. Şu geri kalanına başka bir şiş geçireceğim. Şimdi döndürüyorum. Ve burayı yukarı doğru çıkacağım. Şimdi burayı uzatıp gidiyorum. Yani şöyle düşünürseniz, şu tarafı olarak düşünürseniz, bu rengi öreceğim. Yani burası sarı şu anda burada. Bu rengi öreceğim. Üstüne bir renk daha öreceğim buraya. Yani şu kısmını da öreceğim. Sonra bu tarafı örmeye başlayacağım. Yani yeşili bitirip bu taraftaki yeşile geçmeyeceğim. Yeşili öreceğim. Üzerine bir renk daha öreceğim. Aynı bu şekilde 20 ilmekten bir renk daha öreceğim. Ve burayı keseceğim. Ondan sonra bu işlemi, bu tarafı şurada bir 10 tane kesip örmeye başlayacağım. Şimdi ben şu ucunu kesmeye göstereceğim bir de. O zamana kadar örüp geliyorum. Şimdi bunu bu kadar ördükten sonra şimdi nasıl keseceğimizi göstereceğim. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim ama bunu şöyle düşünün. Burası da böyle kıvrılacak. Şöyle kapatacağız. O yüzden şöyle verev keseceğim. Burası omuz düşüklüğü olacak yani. Şurası en yüksek nokta olacak kestiğimde. Gösterebiliyor muyum? Şurası
en yüksek nokta olacak. Burası en düşük nokta olacak kestiğimde. Buradan kesmeye başlayacağım. 3 defada keseceğim. 20 ilmeğim var. 7, 7, 6 keseceğim. Ve tamamlayacağım kesme işlemini. Kafanız karışmasın. Şurayı birbirine dikeceğiniz nokta en yüksek noktası olacak. Diğeri en düşük nokta olacak. Yani şuraya dikeceğiniz en yüksekteki olacak. Şöyle. Mesela bunu buraya dikeceğim. Şurası en yüksek nokta olacak. Burası en düşük noktası olacak. Şimdi burayı bu şekilde kestim. Şimdi burada ne yapıyorum? Artık yani tekrar göstermeyeceğim. Burada 10 tane daha keseceğim. Direkt keserek başlayacağım. Şimdi burada kalan 20 taneyi yukarı aynı bunun gibi çıkacağım. Ama bu sefer nasıl keseceğim? Yukarı çıktığımda tam bunun karşısı, şu taraftaki nokta en düşük olacak. Bir sonraki yani şu tarafı en yüksek olacak. Böylece bunları birbirine diktiğimizde bu şekilde örtüşecek. Yani kısa tarafa kısa, uzun tarafa da uzun tarafını dikmiş olacağız. Bu da bize bu omuz düşüklüğünü verecek. Giydiğinde omzu böyle aşağı doğru düşmüş olacak. Daha şık bir görüntü elde etmiş olacak. Ön panelleri ayrıca göstermedim örerken. Şablonlar burada. Toplam 4 sütun örüyoruz. İkisi sağa, ikisi sola. Sadece 18 santim yerine enini 15 santim ördüm. Mavi şeritler de geleceği için biraz daralttım en olarak. Gerisinde hiçbir şey yok. Aynı arkayı ördüğümüz gibi sütun örüp birleştiriyoruz. Şimdi kolları anlatıyorum. Kollar için de böyle 3'e 3'lük kareler ördüm. Açtığınız kol yuvasına göre bu karelerin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Benimkinin 18 santim şu kısımları. İşte 18 çarpı 18 olarak ördüm. Birleştirdim hepsini de. Sonrasında da bu kolun birisi. Sonra bunu birleştireceğiz. Böyle kol olacak. Şöyle biraz büyük görünüyor ama o normal, yani hırkanın cüssesine göre. Şöyle ucuna da lastik öreceğiz bu şekilde, kolun ucuna. Sonra da bu kolu açtığımız yuvaya takacağız. Ucunu da böyle lastik yapacağız yani. Ben 2 ters bir düz, 2 ters bir düz olarak yaptım. Şimdi nasıl geçireceğinizi de göstereyim. Tavsiyem bu haldeyken lastiğe başlamanız. Sonrasında örmesi zor oluyor şeyle. Sonrasında biraz daha zor örülüyor. Dikmeden şu kısmı da birbirine bağlamadan önce lastiği örmenizi tavsiye ederim. Lastiği de nasıl geçirdiğimizi hemen anlatayım. Ben tığ yardımıyla yapıyorum. Daha kolay oluyor. Şimdi şu siyahtan bir tane ilmek geçiriyorum önce. Ya ben tığ kullanıyorum ama direkt şişle yapabilen varsa o şekilde de yapabilirim. Şimdi odaklarsa biraz odaklama sorunu yaşıyorum. Şimdi şu birincisine değil, bir tane atlıyorum. İkincisinden ilmek çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi yanındakinden değil, şundan değil, şundan değil, şundan ilmek çekiyorum. Böyle tüyün burayı ilmekle dolduracağım. Buradan buraya kadar ama yarısı kadar olacak tabii ki. Şunun yüzünden odaklanıyorum. Şuraya yarısı kadar olacak ilmek sayımız, yani buradaki tüm ilmeklerin yarısı kadar ilmeğimiz olacak. Zaten lastik ördüğümüz için de kolunu bu şekilde büzüyor. Yani aslında şu an şu haliyle çok büyük görünüyor ama ortaya çıkan kol şu yani.
çok büyük değil o açıdan bakarsanız. Buna nasıl öreceğim? 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde yaklaşık 7 santim kadar ördüm. Bu şekilde ilmekleri geçiriyoruz. Öyle gençler. Yakada da aynı kollarda çıkarttığımız gibi çıkaracağız ilmekleri. Buraya da 18 santimlik bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde örgü öreceğim. Yakalarda şeyde hatırlarsanız, kolları yaparken hatırlarsanız iki tane ters 2 tane düz şeklinde bir lastik yapmıştık. Burada bir ters bir düz şeklinde yapacağım. Şuraya kadar diktim omuzlarını. Şöyle göstereyim. Bu kestiğimiz noktalara kadar diktim. Bundan sonrasında da şu gördüğünüz her bir şeyden ilmek çıkaracağım. Örgüden, şunların her birinden birer ilmek çıkaracağım. Ve 18 santim olana kadar bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde öreceğim. Yaka bittiğinde bu şekilde görünüyor. Alt lastiğinde de yaka gibi her örgüden bir ilmek çıkardım. Ancak kollardaki gibi 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz lastik örgüsü yaptım. Toplam 7 santimetreye ulaşıncaya kadar da ördüm. Bu şekilde alt lastiğini de oluşturmuş oldum. Bu mavi kısım ilik kısmı. Bir tarafını bu şekilde 4 cm genişliğinde pirinç ördüm. Bu kısma düğme dikilecek. Diğer tarafa da ilik açarak 4 cm öreceğim. Düğmeleri de diktikten sonra hırka artık bitiyor. Son düzeltmeleri de yaptıktan sonra giyilmeye hazır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.